Merhabalar herkese, Demigod kanalına, Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Edge of Eternity setinin mekaniklerini, arketiplerini ve set hakkında genel bilgileri bir araya getirdiğimiz kapsamlı bir draft rehberini yayınlayacağız. Final Fantasy setinde yaptığımız gibi bu çalışmanın da draft masasında sizin daha iyi seçimler yapmanızı ve başarılı sonuçlar almanızı sağlamasını umuyoruz. Öncelikle mekanikler ve arketipleri açıklayacağız. Ondan sonra da birlikte oynanış videosu çekeceğiz. Beklemeden hemen set mekaniklerine geçelim. Bildiğiniz gibi Age of Eternities uzay temalı bir destemiz. Dolayısıyla baştaki ilk mekaniğimiz uzay gemileri ve istasyonlar. Uzay gemileri oyuna bir artifact olarak giriyorlar ve burada istasyon kurmaya çalışıyorlar. Aşağıda gördüğünüz station bunu ifade ediyor. Burada da gördüğünüz gibi 9 güç sayısına ulaştığı zaman kalıcı bir yaratığa dönüşüyor. Burada 3'e 4 uçan ve ilk dokunuşa sahip olan yaratığa dönüşmüş oluyor. Bu mekanik erken oyunda size savunma ve tempo yapmanızı, dönüşümünden sonra ise de saldırı yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla güçlü bir mekanik olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer mekaniğimiz ise warp, yani bunu sıçrama olarak belki Türkçe'ye çevirebiliriz. Warp kartı normal maliyeti yerine alternatif bir maliyetle oyunu almanızı sağlıyor. Burada da gördüğünüz gibi 2 mana karşılığında 1 mana ve 1 yeşil mana karşılığında oyuna alabiliyorsunuz. Ve bu enchantment oyuna girdiğinde tur sonuna kadar bizimle birlikte kalıyor. Tur sonundan sonra ihraç ediliyor ve bu ihraçtan normal maliyetini oynayarak tekrar geri getirebiliyoruz. Böylece aslında kartı 2 kez kullanmış oluyoruz ve 2 kez değer kazanmış oluyoruz ve aynı zamanda tempoyu biraz kontrol etmiş oluyoruz. O yüzden güçlü bir mekanik olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer mekaniğimiz ise Void. Void boşluk anlamına geliyor. Burada da gördüğünüz gibi savaş alanından arazi dışında herhangi bir kalıcı büyü ayrılırsa veya bir kart Warp ile oynanırsa bu Void özelliği tetiklenmiş oluyor. Burada da gördüğünüz gibi tetiklendiğinde yaratıklar ve büyüler ek etkiler kazanıyorlar. Bu da özellikle sacrifice, yani feda etme odaklı destelerde işimize yarıyor. Burada da gördüğünüz gibi eğer bir kalıcı büyü oyunu terk ederse bir kart çekmek yerine 2 kart çekiyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde ekstra bir etki kazanmış oluyorsunuz. Bir diğer mekaniğimiz ise Lender mekaniği. Lender mekaniği 2 mana karşılığında oyundan feda edebildiğiniz bir mekanik. Bunu yaptığınızda kütüphanenizden herhangi bir basic araziyi direkt oyun alanına koyabiliyorsunuz. Bu sizin hem ramp, yani hızlanmanızı sağlayabilir hem de istediğiniz renkteki araziyi bulmanızı sağlayabilir. Bu pulu feda ettiğiniz için Void mekanizmasını tetikleyecektir. Aynı zamanda oyuna yeni bir arazi girdiği için o da Landfall mekanizmasını tetikleyecektir. Dolayısıyla hem Landfall hem de Void destelerinde kullanabileceğiniz bir kart tipi. Son mekaniğimiz ise gezegenler. Gezegenler aslında arazilerin bir alt türü olarak kabul edilebilir ve çoğunlukla mitik kartlardan oluşuyor. Bu kartların istasyon özelliği mevcut. İstasyon mekaniğinde oyundaki herhangi bir yaratığı tap yaparak onun gücü ölçüsünde sayaç ekliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi o sayaç eğer 12'ye ulaşırsa bir mana yerine artifact sayınız kadar mavi manayı bu araziden almanızı sağlıyor. Dolayısıyla çok ekstra bir değer olduğunu söyleyebilirim. Edge of Eternities destesinin arketiplerine baktığımızda bir önceki desteyle karşılaştırmak gerekirse aslında Azorius daha çok Artifact Aggro olarak kabul ediliyor idi. Final Fantasy setinde orada da İzzet bir turdaki büyüyü kullanmanızı istiyordu. Dolayısıyla aslında bu sette Azorius ve İzzet'in bir anlamda yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında genel anlamda arketiplerde çok fazla değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu arketiplerde seçebileceğiniz kartlara odaklanalım. Evet, Azorius her turda en az 2 büyü oynamak üzerine kurulu hızlı bir tempo arketipi. Ucuzlatma büyüleri, kart çekme veya +1/+1 sayaç koyduğumuz kartlar karşımıza çıkıyor. Anahtar kartlardan bir tanesi Station Monitor. Burada da gördüğünüz gibi ikinci büyünüzü oynadığınızda birebir pull yaratık yaratabiliyorsunuz. Lightsmith'e baktığımızda bu yaratık
+1/+1 sayaç ekliyor ve kart çekmemizi sağlıyor. Ve Atros kartına baktığımızda da her turda bizim ikinci büyüyü yapmamızı 2 mana ucuzlatmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir arketip. Dimir desteleri artifact tabanlı kontrol desteleri olarak kabul edilebilir. Oyunu yavaşlatarak artifact kartlardan değer üretmeye çalışıyoruz. Burada öldürme büyüleri ve kart çekme avantajıyla oyunu uzatarak üstünlük sağlıyoruz. Hatta mezarlık stratejisini bile kullanarak kaybedilen kartlardan tekrar değer üretme şansına sahibiz. Buradaki anahtar kartımız Alpharel, Dreaming Acolyte. Oyuna girer girmez 2 tane yeni kart çekmemizi sağlıyor. Eğer bir artifact kartı elimizden atarsak tek bir kart elimizden atmamız gerekiyor. Yoksa 2 kart atmamız gerekiyor. Aynı zamanda bizim turumuzda Alphare'nin ölüm dokunuşuna sahip olduğunu görebiliriz. Bir diğer kartımız Cerebral Download. Burada kontrol ettiğimiz artifact sayısı kadar surveil yapma şansına sahip oluyoruz. Surveil'da da kitaplığımızın tepesindeki kartlara bakıp isteyip istemediğimize karar veriyoruz. Ondan sonra da 3 kart çekiyoruz. Monolith Circuit Feeder kartımız ise oyuna girdiğinde tur sonuna kadar bizim kartımıza +X+0 sayacı ekliyor ve rakibin yaratığına da -0, -X sayacı ekleyerek onu öldürmeye çalışıyor. Buradaki X ise kontrol ettiğimiz artifact sayısına eşit oluyor. Orzhov desteleri çok sayıda pul yaratık üreterek biraz ordu yaratmaya uygun bir strateji olduğunu söyleyebilirim. Bu pul yaratıkları ya güçlendiren ya onlara ölüm dokunuşu ekleyen veya onları feda ederek farklı değerler elde etmeyi amaçlayan bir deste tipi. Erken oyunda genişlemeyi planlıyor, geç oyunda ise büyük bir saldırıyla oyunu kazanmayı planladığını söyleyebiliriz. Buradaki anahtar kartımız Sir Vandam the Lucid. Burada da gördüğünüz gibi hem ölüm dokunuşu hem de yaşam puanı kazanma yetisine sahip ama oyuna girdiğinde veya atak yaptığında tüm diğer yaratıklarımız +1/+0 kazanıyor ve ölüm dokunuşuna sahip oluyorlar. Bir diğer kartımız Honored Knight Captain. Oyuna girer girmez birebir pul yaratıyor ve biz herhangi bir yaratığımızı feda edersek o zaman kütüphanemizden bir ekipman kartını bulup onu direkt savaş alanına ekleyebiliyoruz. Bir diğer kartımız ise Zealot. Bu da aynı şekilde eğer bir yaratığımızı feda edersek Surveil 1 yapıyoruz. Yani destemizin en başındaki karta bakıyoruz ve ona ihtiyacımız olup olmadığına karar verip istersek mezarlığa direkt gönderebiliyoruz. Ezel Artifact aslında agresif bir destemiz. Küçük artifact yaratıklarla hızlı bir şekilde baskı kurmayı planlıyor ve düşük maliyetli büyülerle bunu destekliyor. Saldırı temposu yüksek olup rakibin savunma kurmasını zorlaştırıyoruz. Aynı zamanda Warp mekaniğini kullanarak da tempo avantajını sağlayabiliyoruz. Buradaki anahtar kartımız Atros Exile. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir artifact oyuna girdiğinde +1/+1 sayacı ekleyebiliyoruz istediğimiz yaratığın üzerine. Bu yaratık savaştığında 2 mana verip 2/2'lik bir pul yaratık yaratabiliyoruz ve bu pul yaratık aynı zamanda atak eder halde oyuna girmiş oluyor. Bizim turumuzun sonunda da bu yaratığı feda etmemiz gerekiyor. Steel Swarm Operator kartı ise bizim bu süreci hızlandırmamızı sağlıyor. Bu yaratığı tap yaparak bir artifact büyüsü yapmak için bir mavi mana kazanıyoruz. Eğer o artifact'in aktive edilebilen bir özelliği varsa o zaman da 2 mavi mana kullanmamızı sağlıyor Operator kartı. Rakdos Void desteleri yaratıklarımızı ve artifactlarımızı feda ederek Void mekaniğini tetiklediğimiz ve etkileri yıkıcı düzeye çıkarttığımız bir strateji. Bu hem rakiplerin kaynaklarını tüketiyor hem de bizim ek avantajlar kazanmamızı sağlıyor. Bunu daha çok öldürme büyülerinde veya saldırgan yaratıklarla baskı kurma mekaniğinde kullanıyoruz. Buradaki anahtar kartımız ise Interceptor Mechan. Oyuna girer girmez herhangi bir artifact ve yaratığımızı mezarlıktan elimize geri getirmemizi sağlıyor. Eğer bizim turumuzun sonuna kadar bir kalıcı büyü savaş alanını terk ettiyse veya Warp mekaniği kullanıldıysa Mechan'a +1/+1 sayı ekliyoruz. Tragic Trajectory kartı normalde rakip yaratıktan -2/-2 efekti yaparken Void mekaniği kullanılmışsa bunu -10/-10 şeklinde sağlıyor. Son kartımız ise Rowing Actuator.
Eğer savaş alanından arazi dışı bir kalıcı büyü ayrılmışsa, mezarlıkta bulunan 2 mana veya altındaki herhangi bir anlık veya normal büyüyü kopyalayarak maliyetini ödemeden tekrar oynamamızı sağlıyor. Golgari, mezarlık stratejisiyle karşımızda. Kendi kitaplığımızı öğüterek mezarlığa gönderdiğimiz kartları tekrar geri getirerek onların güçlerinden faydalanmayı hedefleyen bir strateji. Eğer güçlü bir yaratığınızı mezarlığa gönderebilirseniz çok büyük bir avantaja dönüştürebilirsiniz. Buradaki anahtar kartımız Siege Ship Broodtender. Oyuna girer girmez 3 tane kartımızı öğütüyor ve 5 mana karşılığında bu yaratığı feda ederek mezarlıkta bulunan herhangi bir uzay gemisini veya yaratığı direkt olarak savaş alanına geri getirebiliyoruz. Bir diğer kartımız Fel Grafship. Bu da oyuna girer girmez 3 tane kartı öğütmemizi ve yine mezarlıkta bulunan yaratık veya uzay gemisi kartını elimize almamızı sağlıyor. Son kartımız ise Pull Through the Weft. 5 mana karşılığında 2 tane arazi olmayan kartı mezarlıktan elimize döndürmeyi ve 2 tane arazi olan kartı da savaş alanına tap olarak eklemeyi sağlıyor. Selenia destelerine geldiğimizde yaratıkları sürekli +1/+1 sayacı ekleyerek güçlendiren ve bu şekilde büyüyen tehditler yaratan bir arketip olduğunu söyleyebiliriz. Sayaç sinerjisiyle rakibi zor durumda bırakmaya çalışıyor. Biraz orta tempolu ama gerektiğinde ise hızlı baskıda yapabilen esnek bir arketip olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki anahtar kartımız Halia Ascendant Cadet olacak. Burada gördüğünüz gibi oyuna girdiğinde veya atak yaptığında istenilen bir yaratığa +1/+1 sayaç ekliyor ve bu +1/+1 sayaca sahip olan yaratık rakibe savaş hasarı verdiğinde bizim kart çekmemizi sağlıyor. Bir diğer kartımız Malstrider Eulogist. Yaratıklarımızda +1/+1 sayacı varsa ve onlar ölürse bizim kart çekmemizi sağlıyor. Bir diğer kartımız ise Rayblade Trooper. Oyuna girer girmez herhangi bir yaratığa +1/+1 sayaç ekliyoruz ve yine +1/+1 sayaca sahip olan bir yaratığımız öldüğünde birebir pull yaratık yaratmamızı sağlıyor. Aynı zamanda warp mekaniğine de sahip bir kartımız. Boros destelerimiz uzay gemileri ve istasyon kurma mekaniğini kullanarak rakibe hızlı baskı uygulamayı planlıyor. Yaratıkları tap yaparak onlardan ek faydalar kazanıyoruz. Bu faydalar bize hem erken oyunda hem de orta oyunda biraz daha agresif bir şekilde saldırmamızı sağlıyor. Buradaki anahtar kartımız Sami Ship Engineer. Turumuzun sonunda eğer 2 veya daha fazla tap olan bir yaratığımız varsa 2/2'lik bir robot pool'u yaratmamızı sağlıyor. Bir diğer kartımız Rammer. Normalde yaratıklar atağa gittikleri zaman tap olurlardı. Buradaki istasyon mantığını kullanarak istasyonun gücünü arttırmak için de yaratıkları tap yapabilirsiniz. Rammer oyun alanına girdiğinde size bir pool yaratıyor ve bu pool'u tap yaparak aslında 9'a ulaşmanıza hızlandırıyor. Bir diğer kartımız ise Vault Guard Trooper. Burada da yine aynı söylem geçerli. 2 veya daha fazla yaratığımız tap halindeyse o zaman elimizdeki kartları atıp yeni 2 tane kart çekebiliyoruz. Simic destesi bildiğimiz gibi ramp yani mana hızlandırma amaçlı bir deste Lander pulları kullanarak büyük tehditleri erkenden oyuna sokmamızı sağlıyor. Üçüncü bir renk oynamak isteyenlere Simic renk kombinasyonunu öneriyorum. Burada üçüncü rengi bulmanız Lander pulları sayesinde çok kolaylaşacaktır ve bu sayede çok maliyetli büyüleri bile kolayca oyun alanına alıp rakibi adeta oyundan soğutabilirsiniz. Burada anahtar kartımız Biomechan Engineer. Oyuna girer girmez bir Lander pool'u yaratmanızı sağlıyor. Lander pool'undan bahsetmiştik. 2 mana karşılığında istediğiniz herhangi bir basic araziyi bulmanızı sağlıyor. 8 mana karşılığında da 2 kart çekip bir de 2/2'lik robot pool'u yaratmanızı sağlıyor Biomechan Engineer. Edge Rover kartına gelince 1 mana 2/2 zaten çok önemli bir değer. Ama öldüğünde de her iki yarışmacı da Lander pool'u yaratıyor. Bu şekilde hızlanmamızı sağlıyor Edge Rover. Specimen Frider kartı da aslında 6 mana karşılığında oyuna girer girmez uzay gemisi olmayan 2 tane yaratığı sahibinin eline geri gönderiyor. Böylece tempo oynuyorsunuz ve 9 güç
Yüklendiğinde de 4'e 7 uçan bir yaratık haline dönüşüyor ve bu uçan yaratık atak yaptığında rakibin 4 kartı öğütmesine neden oluyorsunuz. Bunu da eğer Lander pool'larınız varsa 6. turdan daha erken bir şekilde oynama şansına sahipsiniz. Bir diğer destemiz ise Gruul Landfall destesi. Burada da araziler oyuna girdiğinde ek faydalardan yararlanabiliyoruz. Lander pool'ları yine hızlı mana üretimi ve büyük tehditleri erkenden savaş alanına koymamız için bize yardımcı oluyor ve yine bu arazilerde kartların özelliğiyle tekrar hem agresif hem de uzun oyunlarda bizim planımızı güçlü bir şekilde sahaya yansıtmamızı sağlıyor. Buradaki anahtar kartımız ise Tanuk Memorial Ensign. Burada da gördüğünüz gibi herhangi bir arazi oyuna girdiğinde Tanuk bir hasar veriyor rakibimize ama bunu ikinci kez yapıyorsak bir tur içerisinde o zaman kart çekmemizi sağlıyor. Bir diğer kartımız Siege Ship Agrarian. Tap olduğu zaman bir Lander pool'u yaratmamızı sağlıyor. Tap olması için illa savaş yapmasına gerek yok. Aynı zamanda Station içinde kullanabilirsiniz. Ve her arazi oyuna girdiğinde de kendi üzerine +1/+1 sayaç ekletiyor Agrarian kartı. Bir diğer kartımız Territorial Bruntar. Herhangi bir arazi oyuna girdiğinde kütüphanemizin başındaki kartı oyundan ihraç ediyoruz ve bu kartı maliyetini ödeyerek oynayabiliyoruz. Edge of Eternity setine ait genel bilgilere baktığımızda ortalama tur sayısının 9.1 olduğunu ve ortalama oyun süresinin ise 8.2 dakika olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla mid-range diyebileceğimiz orta hız seviyesine daha yakın. Yine burada gördüğümüz gibi yeşil rengin daha güçlü olduğu görülürken siyah rengin daha güçsüz olduğunu söyleyebiliriz. Arketiplerin güç seviyesine baktığımızda Simic ve Gruul destelerinin A sınıfı, Orzhov, Selenia, Azorius, Rakdos destelerinin B, Boros, Timur, C, Dimir, İzzet, Golgari destelerinin ise D olarak sınıflandırdığını görebiliyoruz. Final Fantasy setini hazırlamak gerekirse 5 arketipin A, 4 arketipin B ve Rakdos'un C olarak sınıflandırıldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Edge of Eternity setinin Final Fantasy gibi standart dağılmadığını, bazı destelerin diğer destelere çok rahat üstünlük kurduğunu görebiliyoruz. Tabii bu sadece size referans olması için gösterilmiş bir tablo olup sizin başarınızın da aynı şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir. O zaman şimdi oynanış videosu yapalım. Hep birlikte draft masasına katılalım. İlk kartımız Moonlight Meditation. Yani bu Go White daha çok, yani Go White de biraz Orzhov destesi. Çok benim, yani bunu aslında Azorius şeklinde de yapıp daha agresif bir şey ama bu çok güçlü bir kart olduğunu düşünmüyorum. E, Limited'de çok fazla kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünmüyorum yani. Sürekli token kaydeden bir şey olması lazım. O da elimizde çok fazla var mı? O zaman hangi arketip için gitsek diye bakıyorum ama buradaki kartlardan böyle çok gözüme takılan belki Honored olabilir. Birebir, yani 2 mana karşılığında 2 yaratık yaratırız. Bir de ekipman bulabilirsek. Vanguard güzel bir kart ama çok pahalı. 6 mana. Gerçi bütün diğer yaratıklara +1/+1 sayacı ekleyebiliyor. Bu da daha çok Selenia kartlarına daha uygun diye düşünüyorum. Burada Honored alalım. Bakalım. Bir tane daha. Peki. Honored kötü bir kart değil. Yine burada Divert Disaster'ımız var. Microsizer. +1/+0. Ki Disaster olabilir. Yani Honored da dediğim gibi, yani da Go Wild biraz daha böyle Orzhov destesi. Orzhov destesi, onları ondan sonra sacrifice yapacaksınız. Sacrifice yapınca bu şekilde oradan bir
eee, şey sağlayacağız, ekstra fayda sağlayacağız. Onun dışında counter ekleyebiliriz. O da daha çok Selenia'ya eee, doğru ilerlememiz gerektiği anlamına gelir. Burada Hyperblade var. Yani burada bir ekipman ihtiyacımız var aslında Honored Knight'la birlikte. Eğer bir pul yaratığı feda edersek o zaman bu ekipmanı bulup koyabiliyoruz direkt. Direkt savaş alanına koyabiliyoruz. Dolayısıyla aslında yarayabilir ama çok da böyle inanılmaz sevdiğim bir sinerji değil. Ama Orzhov mantığına uygun. Burada Eulogist var ama Eulogist güzel. Eulogist eğer +1/+1 sayaç koyarsak bizim kart çekmemizi sağlayacak. Ve kendisi de 3'e 3 mana karşılığında. Bence bu böyle güzel bir yaratık. Bu kalsın. Burada +1/+1 sayacı eklemeyi sağlayacak kartlara da bakabiliriz. Ne var? Yani Tallbringer fena bir kart değil. En azından Surveil yapabiliriz. Yine Sky Stinger özellikle uçan yaratıklara karşı bizim defans yapmamızı sağlayabilecek bir yaratık. +5/+0 ekleniyor eğer uçan bir yaratığı bloklarsanız. Hmm, olabilir. Zealot güzel bir aslında 4 dayanıklılığı olduğu için güzel bir bloklayıcı. Aynı zamanda Vigilance özelliği de var. Dolayısıyla bu da olabilir. Zealot diyelim. Tallbringer'dan bir tık daha iyi. Vigilance olması nedeniyle. Hmm. Burada Oblivion var. Geçen sefer de çok fazla öldürme büyümüz olmadığı için kaybetmiştik. Burada Knight'la yarattığımız pool yaratıkları öldürüp onlardan kurtulma şansına sahip olabiliriz. Seam Reap gene güzel bir yaratık var burada. Enhancer güzel. +1/+1 stratejisi için. Warden çok fazla öyle yaratığımız yok aslında. Gerçi Zealot var. Bu Zealot +4 güce ulaşıyor Warden oyundayken. Ama sanki Seam Reap daha mantıklı bir seçim gibi geldi bana şu an için. Yani Seam Reap diyelim. Okay. +1/+1 saat stratejisine gideceksek o zaman Vanguard alınabilir. O zaman burada biraz kendimizi hızlandırabilecek bir duruma ihtiyacımız var. Bu da aslında Voidborn bizim işimize yarayabilir. Çok fazla pool yaratığımız olduğu zaman bizim hayat kazanmamızı, rakibin hayat kaybetmesine neden olur. E, Abzan mı diyoruz? Yine bir ekipman kartı. Temporal Intervention. Yani böyle Duress gibi kartların aslında çok limited'da işe yaradığını düşünmüyorum. Bir de 3 mana. Veya tek mana tabii Void olarak kullanırsanız. Light Blade. Bu şu an kalsın. Burada Shattered Wings güzel. Uçan bir yaratığı, artifact'i veya enchantment'ı öldürebiliriz. Yine bu +1/+1 sayacı ekleyebilecek 2'ye 2 bir yaratık. Fena değil. Zealot's Display. Peki. Reclaimers. Oyuna girer girmez mezarlıktaki X mana karşılığında olan bir yaratığı geri getirebiliyoruz. Eğer 3 mana harcarsak bu e, Warp yeteneği için o zaman 3 manalık bir kartı geri getirebiliyoruz. Eğer 5 mana harcarsak 5 manalık bir kartı geri getirebiliyoruz. Ve dolayısıyla fena bir kart değil kesinlikle. Reclaimer'ı oynayabiliriz. Hem de uçan bir yaratık. Bir yine Honored'ımız var. Burada Pull Through the Weft gene hem yaratıkları hem de arazileri geri getirmemizi sağlayabilir. Burada Fate Maker var. Bu da +1/+1 sayacı eklemesi için işinize yarayan kartlardan bir tanesi. Yine bir Captain daha var. Engineer. Bu da güzel bir kart ama Simic.
Gerçi siyah oynamak zorunda değiliz ama öldürme büyülerimizden bir tanesi siyah. Burada Reroute System diyebiliriz ama Reroute System yerine Fate çok daha güzel bir öldürme büyüsü bizim için. Eğer genişleteceksek, bir ordu kuracaksak onu karşılaması açısından. O zaman üçüncü Knight Captain'ımızı alalım. Hmm. Trajectory güzel bir kart. Evet. Bir yandan da korkuyorum 3 renk oynamaya. 3 renk oynayabileceksek o zaman Lander'a ihtiyacımız var. Lander'ın olduğu bir kart oynamaya ihtiyacımız var. Stalker fena değil. Bir pool'dan bir de normal yaratıktan kurtulmamızı sağlayabilir. 4 mana aslında biraz pahalı ama yani 2-3 bir yaratık için ama dediğim gibi 2 tane de yaratıktan Lightsmith. Lightsmith güzel bir kart. Burada yine Lightsmith güzel bir kart. Peki. Ama biraz pahalı bir tura doğru gidiyoruz. Engineering çok güzel bir kart. Evet, Go White için Engineering daha mantıklı olabilir. Hmm, evet. Yani bir büyük bir yaratığa ihtiyacımız olacaktır. Eğer yeşil oynuyorsak zaten amaç biraz da büyük yaratıklarla oynamak. O zaman Harmonious diyelim. Ama Mena'yı düzeltecek kartlara ihtiyacımız var. Burada Scroll var. Scroll bu hem kart çekmemizi sağlayabilir hem de mana ekleyebilir. Dolayısıyla şu an başka bir şey çok da görmüyorum. Voidborn bir tane aldık zaten Voidborn. Bu da aslında güzel bir kart. Özellikle çok fazla pool yaratık yaratacaksak mantıklı. O zaman Crawler da mantıklı. 4'e 3 hayat kazandıran bir kart. Bu pool'ları feda edip onunla da savaşa gidebiliriz. Ama halen Selenium'u yoksa değil mi? Konuda yoksa Abzan mı? Scoutlanders. Peki. İşimize yarayabilecek bir kart. Predator da çok güzel bir kart aslında. 5'e 7 ve bunu 4 mana karşılığında koyabiliyoruz. Fate Maker yine +1/+1 sayıcı eklemek için bizim işimize yarayabilir. Scoutlander diyeceğiz. Yeşil kesin. Burada Fate Maker var. Kesinlikle sen. Reroute System, Enhancer. Bir tane daha Fate Maker. Tamam. Sinister sideboard'a gitsin. Sky Warden olsun. Security. Tamam. Starbinder. Leviathan. Burada açıkçası yani bu her ne kadar çok güzel bir yaratık olsa da ve bizim işimize yarayabilecek bir yaratık olsa da açıkçası Banishing Light daha mantıklı geliyor veya Wayfarer daha mantıklı geliyor. Çünkü Lander'a ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Biraz pahalı bir destemiz var şu an itibariyle. Her ne kadar 2 mana yaratık bulmuş olsak da e, öldürme büyülerine baktığım zaman Seam Reap var. Oblivion var. Bu da eğer siyah oynarsak var sadece. Ondan sonra Shattered Wings var. Stalker belki öldürme büyüsü olarak kullanılabilir. Başka? Başka çok fazla yok. Dolayısıyla Banishing Light sanki almak zorunda olduğumuz bir kart gibi. Hmm, merhaba.
Peki. Sire Random var. Bu hem menace özelliği var hem de herhangi bir yaratık öldüğünde +1/+1 sayaç ekliyor ve biz hayat kazanıyoruz ve eğer bunun gücü 4 veya daha üzerinde çıkarsa arazi olmayan bir kalıcı büyüyü de yok edebiliyoruz. Veya Halia da var. Halia da çok güzel bir kart. Tam bizim ihtiyacımız olan kart aslında. Halia Servandom. Hangisi? Ama Halia da çok pahalı ya. Yani 5 mana. 5 mana çok yaratığımız oldu. Halia bu deste için biçilmiş kaftan ama. Çünkü +1/+1 sayacına sahip yaratıklar eğer bir hasar verirse kart çekmemizi sağlayacak. Ama sanıyorum Servandom diyeceğim. Pollinator güzel olabilir bizim arazi ihtiyacımızı karşılamak açısından. Çok fazla Vanguard'a ihtiyacım yok. Çok fazla 5 mana yaratığım var zaten. Yine bir Scoutlander'ım var. Scoutlander'la bir araziyi feda edip 2 arazi koyabiliriz. Biraz kendimizi hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Burada ne var? Colossus Breacher. Bu da çok büyük bir yaratık olarak oyuna girebilir. Yani bu kadar pool yaratığımız varken Breacher böyle 10 falan olarak oyuna girebilir. Brood Tender da var ama. Brood Tender da bizim direkt geri getirebilir. Zira siyah da oynayacağız. Ve biraz daha ucuz yaratığa da ihtiyacımız var gibi. Honor güzel. Honor +1/+1 sayaç ekleyecektir ve kart çekeceğiz. Kart çekmeye de çok fazla şansımız yok. Bir tane daha Fate Maker. Bu da +1/+1 sayacı var. Hmm, öldürme büyüsü çok bulamadık ya. O zaman öldürme büyüsü bulamadıysak geri getirmeye çalışarak belki kazanabiliriz. Pull through the weft o anlamda işimize yarayabilir. Ama tabii 30 kart oldu. Zaten bunların hepsini kullanamayacağız. Dolayısıyla artık diğerlerini sideboard yapabiliriz. Voidborn, Command Bridge. Command Bridge alalım. En azından bir tane mana fixer'ımız olsun. Araziyi düzenleyecek kartımız olsun. Evet. Şimdi bakalım. Destemiz nasıl gözüküyor? 47 kartımız var. Evet. +1/+1 sayaçlarına göre oynamak istediğimiz kartları bir ekleyelim. Ondan sonra da diğerlerine bakalım. Sen de +1/+1 ile oynayabilirsin. Eulogist +1/+1 ile oynayabilir. Drone +1/+1 ile girecek oyuna. Tenderfoot +1/+1 ekleyebilir. Sen +1/+1 ekleyebilirsin kendine. Everblade, Oblivion +1/+1 ile alakalı, +1/+1 ile alakalı. Sen geri döndürebilirsin. Sen de geri döndürebilirsin. Ondan sonra bir de pool yaratık yaratan tayfamız var. Engineer pool yaratık yaratacak. Captain pool yaratık yaratacak. Geri döndürme büyülerinden Brood Tender da geri getirebilir. Öldürme büyüsü dersek Seam Reap, Vanishing Light, Oblivion. Bunlar kesinlikle kalacak. Shattered Wings kesinlikle kalacak. Kart çekme büyüsü. Kart çekme büyüsü. Peki. Bu araziyi düzeltmek için ihtiyacımız olan bir kart.
Sen de araziyi düzeltmek için ihtiyacımız olan bir kartsın. Sen belki de olayı bitirmek için buradasın. Ayrı Blade'e gerek yok. Scroll'a gerek yok. Voidborn. Splash Worthy misin sen? Gerçekten kullanmak isteyeceğimiz bir kart mısın? Değil sanki. Sen de pahalısın. Bir tane de Swamp'ı azaltalım. 42. 42 kaldı. Bir daha desteğe bir bakalım. 2 ve 3 mana bir sürü yaratığımız oldu. Şimdi Engineering, Reclaimer, Vanguard. Çok pahalı ya. Ama hayatta kazandıracağı için belki işimize yarar. O zaman tek mana yaratıklardan tap. Peki. Vanishing Light, Zealot, Eulogist, Lightsmith. Peki. Evet. Evet. Böyle bir desteğiyle oynayacağız. Abzan'la oynayacağız. Bakalım Abzan bir tık daha başarılı olabilecek mi? Ray for Knee. Evet, biz başlıyoruz. Elimizde sadece Forest var. Dolayısıyla Mulligan'i yapmamız gerekiyor. Evet, biraz daha başarılı bir deste bence bu. Tenderfoot'u gönderelim. Tenderfoot gitsin. Biz Nine Captain'la başlayalım. Ondan sonra Forest diyeceğiz. Night Captain diyeceğiz. Night Captain bize bir küçük bir yaratık daha koyacak. Engineering diyeceğiz bu arada. Kesinlikle. Engineering diyeceğiz. Warp olarak koyacağız. Warp olarak koyduktan sonra da bir pool yaratık yaratacağız. Sen geri gel. Lightsmith. Evet, siyah bir desteğe karşı oynuyoruz. Orzhov destesine karşı oynuyoruz. Onun da muhtemelen böyle kalır. Peki. Peki. Evet, burada yapmak istediğimiz ne? Onu bir değerlendirelim. Sanıyorum Scoutlander'ı Engineering'i oyuna koyduktan sonra koymak daha mantıklı olacak. Dolayısıyla Lightsmith diyelim bu tur. Böyle devam edelim. Bekleyelim. Hem de Scoutlander ve Honor yaptığımızda Lightsmith de bize kart çekebilir. Veya önümüzdeki tur ikinci yani 2 hasar alabiliriz ya. Hulkharver. Peki. Öldürme büyüsü var. Anladığım kadarıyla Lightsmith'i öldürecek galiba. Vote out. Peki. Güzel. Peki. Evet. 5 menaya ulaştık ama elimizde yeşil yok. Yeşil olmadığı için pek bir işe yaramıyor diyelim. O zaman seni koyalım. Seni koyduktan sonra tap arazilerden bir tanesini gönderelim. Bir siyah, bir de yeşil alalım. Station 7 olacak. Honor yapsak da çok bir işe yaramıyor. O yüzden belki Station yapabiliriz bir tanesiyle. Bekleyelim. Honor'ı şu an elimde tutmak istiyorum şimdilik. Eğer üçüncü menüyü bulmuş olsaydık istediğimizi yapabilirdik ama bu turda yapamayacağız gibi gözüküyor. Olsun. Bakalım arazi bulabilecek miyiz? Sir Wyndham. Hmm. Peki. Seni oyuna alalım.
Bir de Honor diyelim. Fate Maker. Fate Maker'ı Warp yapalım. Warp yaptıktan sonra bu aynı zamanda Sir Wyndham'ı da hareketlendirecektir. Station diyelim. Ve Station diyelim. 3'e 3. Uçan bir yaratığımız var ama sanıyorum atak yapmayacağım bu turda. Bekleyelim birazcık. Fate Maker ve Sir Wyndham da +1/+1 ekleyecek ve hayat kazanmamızı sağlayacak bizim. Açıkçası biraz daha pool yaratabilecek Engineering'i koymak istiyorum oyuna ama tabii bu durumda ihtiyacımız olan kartlarımız mevcut. Bir hasar alabiliriz. Onu biz Sir Wyndham'la kazanabiliriz ne de olsa. Çok önemli değil. Peki. Tabii neden olmasın. O zaman Squadron'a gönderelim. Uuu. Brood Tender. Brood Tender diyelim. Ne de olsa arazi kazanamıyoruz. Ve Fate Maker diyelim. Fate Maker da oyuna girsin ve uçan yaratığımıza +1/+1 eklesin. Artık uçanla bence atak yapalım. Biraz düşürelim. Hiç arazi bulamadık. 6 tane arazimiz var. 2 tane de şu an içeride var. Brood Tender eğer hayatta kalabilirse onunla Lightsmith'i geri getirebiliriz. Stalker 2 Brood Tender'ı alacak. Evet. Geri getirmemizi istemediği için bloklamayacağım. Gerek yok. Drone. Yani bir türlü seni koyamadık. Arazi koyamadık. İlginç. Peki 13 diyelim. Evet bekliyoruz. Tabii yani station sadece 7 ile yapmak zorunda değilsiniz. Daha fazla da station yapabilirsiniz. O yüzden sürekli aktive halde duruyor. 2 alalım. Sıkıntı yok. Belki bir arazi buluruz artık sonunda. Hayır bulamadık. Peki. Night Captain diyelim. Bir arazi seni koyalım. Pekidir. Grab kill. 2. Güzel. Gidelim atak yapalım. Biraz agresif hareket edelim yoksa oyun istediğimiz gibi şekillenmeyecek gibi. Peki. Yani güzel. Tüm öldürme büyüleriyle birlikte. Gerek yok. Arazi. Pekidir. Equipment var mı kartımız? Bence bıraktık onların hepsinden çıktık. Dolayısıyla bu turda atak da yapamıyoruz. Bekliyoruz. Ama bekledikçe tabii biraz da rakibe de şans vermiş oluyoruz. Bakalım. Tamam artık bunu öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu sefer her oyuna koymak istediğinde ama Warp geri alacaksın bunu. Neden böyle bir şey yaptın ki? Kendi bilir. Vanishing Light. Güzel. Vanishing Light diyelim. Seni alalım. Peki. 3 arazi daha gönderdik. Seninle gidelim. Yok, seninle gidelim. Seninle gidelim. 3 yaratıkla birlikte gidelim bakalım. G2 yapacak. Sendeki counter'ı sana ekleyelim. 5 mana karşılığında getirmek istediğimiz yaratık hangisi olabilir acaba? Söyleyelim. Neden olmasın? Veya G2 bir yaratığımız mevcut. Dolayısıyla atak yapalım önce. Sen gitme. Diğerleri gitsin. Bakalım. Tamam. 5 mana karşılığında geri getirmek istediğim yaratık.
Sanıyorum Sir Wyndham'ı geri getirebiliriz. Hem de Menace özelliği olduğu için bloklaması da biraz daha zor olacaktır. Tabii Warp yapamadık bu turda ama olsun. 1'e kadar düştü. Bunu oynamayı çok seviyor ama tabii böyle Warp olarak oynadıktan sonra o sadece bir tur kalıyor ve bundan sonra oyundan ihraç ediliyor. Dolayısıyla aslında çok işine yaramayan bir hamle bu. Ama demek ki elinde başka bir şey yoktu. Peki galibiyet galibiyettir diyelim. Devam edelim. Elinde ama 3 tane removal'ı buldu. Dolayısıyla onun için fena değildi. Kaç tane removal olabilir zaten? En fazla 5-6 tane vardır. Rengi oynaması daha zor. Eğer lender'ınız yoksa, lender üreten çok fazla kartınız yoksa. Peki bu fena değil. Biz başlamıyor olsak da en azından Pollinator kartımız var. Pollinator'ı oynarız. Bunu ama tabii başka bir şeyi tap yapmanız gerekiyor. O şekilde kazanıyorsunuz. Drone 2. Knight Captain. Acaba. Böyle yapabiliriz. Siem Reap'i drone'da kullanmak istiyor muyuz? Yani Siem Reap'i kullanabileceğimiz çok fazla alan var mı zaten? Kullanalım. Kullanalım bakalım Siem Reap'i. Submit diyelim. Bu drone'dan kurtulalım. Ondaki +1/+1 sayıcı da böylece herhangi bir şeyin üzerine gitmemiş olsun. Wayfarer. Evet, mesela bu Wayfarer'ı Siem Reap'te kullanamayacaktık. Dolayısıyla pek bir fena olmadı. Lightsmith diyeceğim. Lightsmith ve Siem Reap'i tap yapacağız. Oradan bir arazi kazanmış olacağız. Bekleyeceğiz. Wayfarer tabii oyuna girer girmez Lander oluşturuyor. Böylece onun hızlanmasını sağlıyor. Reclaimer'ı da açıkçası biraz bekleyip oynamak lazım. Predator. Bu kötü oldu benim için. 3 hasar alabiliriz ya. Çok önemli değil. Bir arazi bulalım. Çok güzel. O zaman Zealot yapacağız. Zealot oyuna girecek. Bir de sen gir oyuna Fate Maker. Ama tabii burada problem 5'e 4 olan bu kart. Bunu artık arazi çekeceğiz. Engineering güzel oldu. Zealot üzerine koyalım. 5'e 5 olmuş olsun. Bekleyelim. Ve Engineering'i oynayabiliriz artık. Onunla da sürekli pull üretebiliriz. O da Abzan destesiymiş bu arada. İlginç. Lightsmith'i yani bu turda eğer Predator'la atağa giderse ona bir verebiliriz. Çok yapacak bir şeyimiz yok. Ama öldürme büyüsüne sahip anladığım kadarıyla. Ama Close Encounter. Ama Reclaimer'la onu geri getirebiliriz. Dolayısıyla çok önemli değil. Evet, atak yapıyor. O zaman ona bir verelim. Devam edelim. Drone. Drone 6 menamız maalesef yok. Arazi de bulamadık. O zaman Engineering diyeceğiz. Bunu koyacağız. Arazi bulamadığımız için bu şekilde böyle koymamız gerekecek. Bakalım yine bir öldürme büyüsü var gibi gözüküyor. Yokmuş. Zealot'la atak yapabiliriz. Vigilance'a sahip zira. Dolayısıyla 3 hasar verebiliriz kendisine. Burada Captain'ı göndermemiz gerekecek. Evet, bir arazi daha buldu kendine. 6 arazisi var. Biz de arazi bulmakta şu an biraz güçlük çekiyoruz. Plains'imiz yok. Normal seviyeye göre. Eulogist. Eulogist de bizim beğendiğimiz kartlardan bir tanesi. +1/+1 sinerjisine çok uygun. Bu sefer atak yapmadı. İlginç.
Burada 4 mana. Drone'u koyabiliriz. Reclaimer'ı koymamıza çok fazla gerek yok. Onun yerine Fate Maker'ı kullanalım. Seam Reap'i durduralım. Zealot'u da güçlendirmeye devam edelim sanki. En azından 5-7 olan bu yaratığı kontrol altına alabilecek bir kart olsun. Eğer drone bir şekilde Zealot'u öldürürse Zealot'u geri getiririz. Sonra da Lightsmith'i geri getirebiliriz. Halya. Halya. Peki. Tamam. Eğer atak yaparsa çift veya gerekirse üçlü bloklayacağız. Yapmadı. Hmm. Peki. Bu durumda çok fazla bir şey yapamıyoruz demektir. Beklemekten başka. Bekliyoruz. Herhangi bir artifact, enchantment yok şu an. Bizim öldürebileceğimiz ve surveil yapabileceğimiz. Peki. Lander bir artifact ama onu öldürmek için kullanmak istiyor muyuz? Belki uçan bir yaratık bulur. Dolayısıyla bunu bu amaçla kullanmak çok mantıklı gelmedi bana. Honor. Honor güzel. Yine dediğim gibi Zealot'un üzerine koyalım. Bir arazi çektik. Peki. Lightsmith'e şu an ihtiyacımız var mı? Bence şu an yok. Bekleyebiliriz bir tur daha. Ama tabii büyük büyük yaratıkları savaş alanına koymaya başladı. 6'ya 8 Predator'ımız var. Expansionist. Expansionist artı 1 artı 0 eklenecek oyunun sonuna kadar. Captain'le pek bir şey yapamıyoruz ama dediğim gibi oldu. Goodma. Hepsi Vigilance'a sahip oluyor. Bu Goodma çok güçlü bir Leviathan. Yaratık bakalım atak yapacak mı? Yaptı. Burada mümkünse Predator'ı öldürmeyi deneyebiliriz. 9 hasar demek. Peki. Bu sefer bayağı bir evet. Hangisinin üzerine koyacak acaba? Yani Goodma tabii daha bizim işimizi zorlatan kartlardan bir tanesi. Dolayısıyla belki Predator'ı bir tur daha bekleyebiliriz. Ne yapalım? Nasıl bloklayalım? Bu arada başka bir tane kartı var ama o da öldürme büyüsü olabilir mi acaba? Goodma bir tane Zealot'u öldürecek. O zaman biz bu şekilde öldüreceğiz. Ve Captain'ı da böyle buraya vereceğiz. Belki seni de bir yere koymak gerekir. Böylece çok fazla hasar almayalım. 6 tane bloklayalım. Bakalım elindeki son kart hepsini arttırıcı bir kart mı? Ama yani elimizde de bilmiyorum. Burada yanlış bir şey yapmadığımı bilmiyorum. Yani elinde muhtemelen Bionic Burst Indestructible. Peki. Yani yapacak bir şeyim yok. Burada.
Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta 9'a kadar düştük. Yani her istediği var. Reclaimer diyeceğiz. Warp diyeceğiz. Warp'la birlikte geriye getirebileceğimiz kartlara bakalım. Non-creature. Evet. Kartı bilmiyorum. Kartı bilmiyormuşum. Yani. Ay. Peki. Jack Taco. Bir sonraki rakibimiz. Başlıyoruz. Biz başlıyoruz. Elimizde beyaz yok. Turn 2. Turn 2. Üç araziye hayır dersek ondan sonra bulamaz mıyız diye düşünüyorum. Eğer bir beyaz bulursak çok güzel bir deste ama bulamazsak çok kötü olacak bu bizim için. Bakalım. Devam edelim bakalım. Beyaz. Teşekkür ederim Arena. Honored Knight Captain'i koyalım. Zealot. Güzel olacaktır. Bir sonraki turda Azorius destesine karşı oynuyoruz gibi gözüküyor. Drone. Peki. 2-2. Command Bridge. Hayır. Zealot'u oynamamız gerekiyor. Maalesef. Zealot diyelim. Atak yapmanın pek bir anlamı yok. Bunun yerine bekleyeceğiz. Sweeper. 2. Surveil yapacak. Bakalım top, bottom. Açtım. Tutacak. Tutmayacak mı? Zealot. Var mı elinde tek mana karşılığında öldürme büyüsü. Şu an 2 hasar verebilir. Fate varsa elinde. Peki. Bir arazi daha geldi. Güzel. Fate Maker diyelim. +1/+1 sayaç. Captain'in üzerine ekleyelim. Ve şu ikisiyle atak yapalım bakalım. Focus Fire. Evet, ben de peki. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Focus Fire. 5 manamız var artık ama. Mekin. 1'e 3. Hı hı. Honored Knight Captain. Bence Reclaimer'ı koyalım. 5 mana karşılığında bir uçan yaratığımız olsun. Bekliyoruz. Herhangi bir şey yapamayacağız. En azından başka elinde Fate var mı? Tabii varsa onunla Reclaimer'ı da öldürebilir. Ama var gibi gözüküyor. Gyro Shatter. Peki. Enhancer. İkisine de +1/+1 ekleyecek ve ondan sonra onları da drone'un üzerine ekleyebilir. Yani 2 hasar alalım bu tur. Fark etmez. Enhancer. Ve bu drone ölürse onu onun öbürlerinin üzerine ekleme şansına sahip. Reclaimer diyelim. Reclaimer'ın üzerine koyalım seni. Bundan sonra diğer Fate Maker'ı da koyalım. Onu da Reclaimer'ın üzerine koyalım. Böyle bekleyelim bakalım. Şu an çok atak yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Reclaimer eğer bir hasar görürse ölecek olsa da zira burada gördüğünüz gibi Kyro Shatter sayesinde bir hasar alırsa mezarlığa gitmesi gerekiyor.
Oh, Space Time Anomaly. Güzel. Full True gitti. Full True gitti. Hmm. Peki. Yani Vanishing Light. Hexproof. Dolayısıyla onu öldüremeyeceğiz demektir. Şöyle yapmamız gerekecek. Night Captain diyeceğiz. Sonra hepsiyle atak yapacağız. Tap, evet. Fate Maker. Neyi geri getirebiliriz? Vanguard'ı geri getirebiliriz. Benim siyah menam var. Seam Reap. Tamam. O captain'lerin bir tanesini alacak. Bakalım atak yapmaya gidecek mi? Aa, gitmedi. İlginç. Servandom diyelim. Fate Maker'ı koyalım. Maker senin üzerine gitsin. 4-3. Sen git atak yap. Hatta hepiniz gidin. Zira Servandom'ı da büyütmek istiyoruz. Mek'in de Hexproof bir yaratık. Dolayısıyla 6 hasar verelim bakalım. Servandom da büyüsün. Bize de artı katsın pilot. Tamam. Surveil yapacak. Station. Arazi. Arazi, arazi, arazi. Yine aynısını yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Çok fazla. Zira bunun menace olduğu için zaten en az 3 hasar verebilecektik. En az 3 hasar bununla verebilecektik. Burada da trample var. Dolayısıyla birini buna vermek zorundaydı. Dolayısıyla çok fazla şansı yoktu. Demek ki öğütme stratejisi çok fazla işe yaramıyor limited formatta. Karusagi bir sonraki rakibimiz. Biz başlamıyoruz ve elimizde yine beyaz mana yok. Ama Scoutlander'la beyaz mana'ya ulaşımımız olabilir. Bir tur bekleyebiliriz. Bu turda siyahı koymak daha mantıklı olacaktır. Peki. Evet. Sweeper geldi oyuna. Siyah oynuyor. 2 tane siyah kartı mevcut şu an itibariyle. Scoutlander'ın ikincisi de geldi. Tenderfoot diyelim. Bu Tender'a şu an ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Biraz beklemeye daha ihtiyacımız var gibi. Sweeper'ı kullanacak. Peki. Reclaimer. Fena değil. Scoutlander'ı kullanalım biz de. Bunlardan bir tanesini gönderelim. Onun yerine beyaz ve yeşil koyalım. Ve açıkçası Tenderfoot'la da ne de olsa bloklamayacağımız için seni de böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki. 2 hasar alacağız. Güzel oldu bu. Neden güzel oldu? Reclaimer'la Artifact olduğu için seni geri getirebiliriz. Dolayısıyla işimize yarayabilir bu şekilde. Tenderfoot artı 3 artı 3 olabiliyor ama peki. Warp 3. Direkt savaş alanına getireceği için aslında fena bir fikir değil sanki. Reclaimer diyelim. Geri gelsin. Bir tane seni gönderelim. Onun yerine 1 2 mana koyalım. Bir de seni stationlayalım. Hatta ikisini birden stationlayalım. 3'e 3 yaratık haline dönüşsen. Ondan sonra Crawler'ı istiyor muyuz? Çünkü çok fazla hayat kazanma şansına sahip olabilir. Dolayısıyla belki Crawler'ı öldürebiliriz. Tenderfoot'tan kurtuluruz. Ve bu şekilde devam edelim. Yine eğer Scoutlander ölürse o zaman yine geri getirme şansına sahip oluruz Reclaimer'la birlikte. Dolayısıyla fena fikir değil.
Var. Tamam. Peki. Bunları öldürmek için bu kadar şey kullanıyor olması da beni açıkçası büyülüyor. Reclaimer diyelim. Reclaimer yine geri getirsin. Bir yeşili gönderelim. Yeşil siyah alalım bu sefer de. Böylece 6 menaya çıkmış olduk. Scoutlaner'ı şu an için Station yapmayı düşünmüyorum. Station'ı Fate Maker'ı kullandıktan sonra yapabiliriz belki. Bir hasar alabiliriz. Çok önemli değil. Sir Wyndham'la o hasarları kazanacağız zaten. Ayrıca Sweeper'ı da gönderirim. Şöyle yapalım öncelikle. Sonra CM Rip diyelim. Rip seni alsın. Uçan yaratık olmasın etrafımızda mümkünse. Sonra Fate Maker diyelim. Fate Maker diyelim. Sir Venom'ın üzerine koyalım. Bu ikisini station yapabiliriz. Bunları ben ne bloklamak için ne de atak için şu an kullanabilirim ne de olsa. Reclaimer'la gidelim, atak yapalım. 15'e düşürelim. Çok agresif oynadı ama agresif yani iyi bir şekilde agresif oynamadı bence. Yine mi öldürme kartın var? Yokmuş. Peki. Burada o zaman Fate Maker diyoruz. Fate Maker diyoruz. Servant'ımın üzerine koyuyoruz. Seni de bununla station yapıyoruz ve 13 atak için diyoruz bakalım. 2'ye kadar düşürdük. Blue Tender diyelim. Blue Tender. Ha, Engineering gitti. Olsun. Servant'ım öldüğü zaman bizim aynı zamanda başka bir şeyi de öldürmemize neden olacak. Bloklamaya gerek yok. Niye gidiyorsun hata? Ben anlamıyorum ya. Gerçekten. Yani çok kötü durumdayken oynamaya devam etti. Peki. Rakibimiz agresif olmayı seçti. Harson Tapia. Bir sonraki rakibimiz biz başlıyoruz. Bu sefer elimizde istediğimiz her kart var. Muhteşem. Tamam. Güzel bence. 4 arazi her ne kadar biraz fazla olsa da olsun. Reclaimer'ı bir tur önceden yani 4 mana karşılığında koyabiliriz. O da fena değil bizim için aslında. Koyalım. Siyah koydu. Torpedo. Peki. Burada atak yapacağız. Zira başka kullanabileceğimiz bir yöntemimiz yok. Captain diyelim. Captain 2 yaratık yaratsın. Bir sonraki turda 4 mana olduğu zaman Reclaimer'ı kullanabiliriz tabii ki. Torpedo beklemesi lazım biraz. 6 mana karşılığında oynayabiliyor. Peki. Bu ne ya? Yani 9 kartın 6'sının arazi olması tabii ki. Teşekkürler Arena dediğimiz zamanların içerisindeyiz. Bekliyoruz. Torpedo pek bir işe yaramıyor. O da herhangi bir şey bulamadı galiba. O zaman Night Captain'in veya bekleyelim mi? Bekleyebiliriz. Bu tur atak yapabiliriz. Belki elinde karşılama büyüsü vardır. O zaman Reclaimer'ı boş boşuna göndermeyelim derken yani ama yeter sanki ya. 1, 2, 3 spell. 4 spell. 2, 4, 7 tane arazim var. 7 tane arazi 11 kartta. Aphro. Peki. İstediğini gönderecek. Evet şimdi Reclaimer'ı kullanabiliriz. Hatta direkt 5 mana olarak oyuna da alabiliriz. Çok önemli değil. Pinnacle. Bekleyeceğiz. Aferal. O zaman Dimir kontrol destesi gibi duruyor. Karşımızdaki rakibin destesi.
Reclaimer'ın da geri bir şey getiremiyor olması kötü. Ha. Reclaimer diyeceğiz. En azından uçan bir yaratığımız olsun. Onunla atak yapalım diyeceğiz. Çünkü başka bir şeyim yok elimde kullanabileceğim. Sadece arazi geliyor. Yani bir spacecraft gelmiş olsaydı yine en azından onu kullanırdık. Uçan bir yaratığımız olmuş olurdu. Ama maalesef şimdi çok fazla bir şey yapamıyoruz. Evet. Rakibimizi bekliyoruz. O da ne bekliyor acaba? Onu da açıkçası anlamaya çalışıyorum. Peki böylece ikinci büyüleri daha da ucuzlayacak. Kime ne ucuzlayacak? Şimdi öldürme büyüsü vardır elinde. Onu kullanacaktır. Vote out. Peki. Aa, bir arazi daha. Ama yeter ya. Vallahi yeter ya. Hmm. 16 tane arazimizin 9'unu ilk 13 kartta görmüş olduk. Hmm. En azından 7 tane kaldı. Belki onları da önümüzdeki 7 turda çekeriz. Sonra artık büyülere geçeriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi çok daha fazla büyü yapma şansına sahip olacak. Biz biraz daha hızlı davranabilirdik ama elimize büyü gelmedi. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Okay. Tamam, bunlar geri gönderecek. Evet. Bekliyoruz. Dediğimiz gibi pek bir şey yapamıyoruz. Eulogist. Artı bir artı bir yaratık da maalesef şu an elimizde yok. Eulogist diyeceğiz ama Honor varken ne güzeldi. O zaman Captain'ı öldürebilirdik. Kart çekebilirdik ama öyle bir şansımız da yok. Fate Maker'ımız var 2 tane. Belki o Fate Maker'lardan bir tanesini buluruz. Onu bulursak en azından artı bir artı bir sayı ekleyebiliriz. Beckoner gidecek. Atak yapacaktır. Bir tane daha Beckoner. Station. Station. Kaç? 9. 4'e 7 uçan ve aynı zamanda mill yapacak. Dolayısıyla zaten büyülere erişemiyoruz. Bir de bakalım. Vanishing Light gitti. Hmm. Peki Eulogist de gitti. Yani güzel. Muhteşem. Muhteşem. Yani gerçekten bir arazi daha çekersek ben oyunu bırakacağım zaten. Hmm. Evet. Evet, evet, evet. Teşekkürler Arena. Diyelim. Devam edelim. Ride Eye High. Evet, biz başlıyoruz.
Elimizde Brood Tender var. Peki. Scoutlander da var. Onunla belki hızlanabiliriz diye düşünüyorum. Swamp diyelim. Bekleyeceğiz biraz. Olsun. Beyaz. Tamam. Yine de Brood Tender'ı koyacağız. Brood Tender'ı koyalım. 2 arazi. Bir de Captain'ımız gitti. Peki. Squadron Ace. Bakalım 2'ye 3 mü olacak? 2'ye 3 oldu. Peki. Yine Scoutlander diyelim. Buradaki yeşilden vazgeçelim. Onun yerine yeşil ve siyah koyalım bakalım. Brood Tender'ı da böylece station yapalım. Zira bununla zaten bloklamayacağım diye düşünüyorum. Bir sonraki turda Zealot ve Fate Maker yapabiliriz. Bu istemediğimiz bir kart bence. Ama Zealot yaparsak ve onun üzerine Fate Maker yaparsak ve Zealot'un üzerine +1/+1 koyarsak 5 Brood Tender 7 olsun. Atak yapalım mı? Yapmayalım bence. Biraz bekleyelim. Maker burada Oblivion için bir şeyden vazgeçmemiz gerekecek ama bakalım mavi Brood Tender'la geri getirebileceğimiz bir kart var mı derken o sadece bir tane yaratığımız var. Knight Captain'ımız var. O da açıkçası çok geri getirmek için hevesli olacağımız bir kart değil. Bakalım tempo mu oynuyor? Biraz daha agresif bir e, düşüncede olabilir. 4 manası var. Evet, bütün kartlara dokundu rakibimiz. Banishing Light. Okay. Hangisini alması gerektiğine karar vermiş. Bloklamıyoruz. Aa. Fena fikir değil. Şöyle yapalım. Seni geri alalım. Scoutlander'la gidelim. Atak yapalım. 17 olsun. Oblivion maalesef bir sorcery aslında. Bakalım 5 mana karşılığında ne oynayacak? Burada Adapt tabi sıkıntılı bir yaratık bizim için ama öldürebiliriz bir sonraki turda. Çok önemli değil. Biraz kullansın bakalım. Yani karşılama büyüsü de olabilir elinde zira. Dolayısıyla Rootender. Rootender'ın da getirebileceği bir yaratık yok. Çok fazla. O Vocalist. Vocalist kötü oldu. Squadron 2 kere +1/+1 sayı çekleyecek kendisine. Hmm. Tamam. Bakalım. Bakalım hangisini öldürmek isteyecek. Peki. Okay, bye bye. Ee, Pull Through the Weft. Çok güzel bir kart aslında. Evet, sanki bunu koyalım. Senin ikisini geri alalım. 2 tane araziyi koyalım. Ve şöyle yapalım. Aslında bunu Vocalist'i öldürmek isteyeceğiz.
Dolayısıyla bu turda bence bekleyeceğiz. 3'e 4 olduğu için yani bir atak yiyeceğiz. Dolayısıyla böyle gidelim. 14 diyelim. Bekleyelim tekrar. Bir sonraki turda Oblivion'ı kullanabiliriz. Captain'la yaratacağımız pool yaratığı burada Vocalist'i öldürmek için kullanırız. Ondan sonrasında da Fate Maker'la hep yanlış söylüyorum adını. Şu an bizim 6-8 manamız var. Dolayısıyla bayağı aslında hızlandırdık biraz kendimizi. Pull Through Weft. Çok güzel bir kart. Evet, Oblivion'ı kullanabileceğimiz yerler de var. Vocalist'i koy artık. Böylece bloklayamayacağından da emin olalım istiyorum. Luminary. Peki. Çok atak yapabilecek bir durumu yok. Yaptı. Peki. Squadron Ace diyelim. Hasar almamıza gerektirecek bir durum söz konusu değil. Engineering'i koymamız için arazimiz yok. Dolayısıyla önce bir Captain diyelim. Ondan sonra Oblivion diyelim. Senden bir kurtulalım. Sonra da Fate Maker diyelim. Fate Maker'da Zealot'un üzerine +1/+1 sayı eklesin ve 2 yaratıkla gidelim bakalım, atak yapalım. İstiyorsa bloklayabilir tabii ki. Ama vazgeçmesi gerekir. Kartlarından. Arazi gelirse Engineering ve Brew Tender yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü 3. yeşil arazimiz yok. 3. yeşil arazi burada kalmış. Ama en kötü tek yeşil araziyi kullanıp Warp yapabiliriz. Ondan sonra Brew Tender'ı kullanabiliriz. Peki 6'ya kadar düşürdük rakibimizi. Rakibimiz tabii Vocalist var elinde. Ama Vocalist'i oynayıp ondan sonra Luminary'i oynasaydı o zaman 2 tane pool yaratık yaratabilirdi. Radiant. Okay. Bir de hayat kazandı. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Siem Reap. Peki. Yine bir arazi bulamadığımız için problem yaşıyoruz. Seni alalım. Ondan sonra Brew Tender'ı koyalım. Evet, bütün arazileri yedik yaklaşık olarak. Geri döndürmek istediğimiz bir kart var mı? Sanmıyorum ya. Şöyle yapacağız. Hepsiyle atak yapacağım bu sefer. Biraz sıkıştıracağım kendisini. Luminary'i eğer +1/+1 ile bloklamak istiyorsa bloklayabilir. Peki. Burada bütün kartları vazgeçiyor anlamına geliyor. Ama benim Zealot duruyor. Evet, Engineering tabii Warp yapabileceğimiz için açık. Ama Warp yapmayı düşünmüyoruz. Onu arazi bulduğumuzda kullanmayı düşünüyoruz. Yine Brood Tender'da geri getirebileceğimiz kartlardan bir tanesi. Yani Fate Maker'ı geri getirebiliriz mesela. Bakalım ne durumdayız. Ne oynayacak rakibimiz? Rakibimiz de 5 manada fixlendi kaldı gibi oldu. Evet. Oynasın bakalım. Evet, bekliyoruz. Evet, Vocalist geldi sonunda. Güzel. Ah! Sen yaşıyor muydun?
Hmm. Okey. Bunu koyacağız. Başka bir şey yapamıyoruz maalesef. Bu turda atak yapmanın da çok bir mantığı yok ve ama bütün avantajımızı kaybetmiş olduk. Zealot 5'e 5 olsaydı gidip atak yapabilirdi ama 3'e 4'e karşı çok fazla bir şey yapamayacak. Şimdi eğer Vocalist'le Spaceship 4 tane kart çekecek şimdi. Bir sürü avantajı var ama eğer arazi bulup başka bir şey koyamazsa bu sefer 3 tane yaratığa karşı bir savaş vermesi gerekecek. Bakalım onu gerçekleştirebilecek mi? En kötü Brood Tender gönderip onun yerine Fate Maker'ı alırız. Artı bir artı bir Zealot'a ekleriz. O şekilde atak yaparız diye düşünüyorum. Evet, bir araziyi gönderdi. Şimdi iki kartı var. Vocalist. Evet, bakalım. Bunun Ward ikisi var. En azından Groove Strider'a dokunamayacağını biliyoruz. Ama onun dışında tabii diğer kartları ne acaba görelim. Zealot. Peki. Yani bir şekilde bunu oynayamadık. Fademaker diyelim. Groove Strider'ın üzerine koyalım. O 9'a 9 ve Trample sahibi olsun. Tek manası olması da bizi çok ilgilendirmiyor. Zira Ward 2 dolayısıyla Groove Strider'a çok dokunamayacaktır. Ve Trample'da olduğu için kazanmamız gerekir. Bakalım dediğimiz gibi mi olacak? Evet. -1. GG. Peki. Ve böylece Gold Tier 2'den Platinum seviyesine çıkmış olduk. Bizim için hayırlı bir deste oldu. JMVP. Bir sonraki rakibimiz. Biz başlıyoruz. Peki. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Plains diyeceğiz. Ve bekleyeceğiz. Ondan sonra bridge diyeceğiz. Bridge deyip Plains'i tap yapacağız. Dolayısıyla 3. tura kadar çok fazla bir şey oynayamayacağız. Mavi oynuyor. Mavi mi acaba Dimir mi yoksa göreceğiz. Bakalım. Bir şey oynamadı. Banishing Light güzel. Tap yapalım. Plains'e. Ha, peki. Evet. Tek mana 1-1 flash yaratık. Fena değil. Bu atak yapacaktır. Station Monitor. Station Monitor'ın CM Reap'in altına girmesi gerekiyor. Hiç bu olayın kaçarı yok. Dolayısıyla hiç beklemeye gerek yok. Burada gördüğünüz gibi ikinci bir büyü yapması halinde bir sürü birebir yaratık yaratacaktı. Pul yaratık yaratacaktı. Öyle bir şeyi istemiyoruz. Kendi adımıza. Burada Honor var aslında. Consult. Bunu erken oynadı herhalde arazi bulabilmek için. Çok güzel bir kart. Star Charts. Onunla da arazi bulamadıysan peki. Bu durumda sana üzülemeyeceğim. Kusura bakma. Servandom diyeceğiz. Ve atak yapacağız. Drone'la 18'e düşüreceğiz kendisini. İki arazisi var. Biraz bu anlamda şanslı gibiyiz. Ama tabii Technician. Bu da uçan bir yaratık. Technician bir şey yapmıyor. Birebir fark etmez. Burada öncelikle bir honor diyelim. Bir kart çekmeyi bir deneyelim bakalım.
Ondan sonra Fate Maker geldi. Fate Maker geldi. Onunla da Servandim'i büyütelim. Servandim'la atak yapalım. 4 hasar verelim. Fate Maker gidince de Servandim'la hayat kazanacağız. Devam edelim bakalım. Servandim de 5'e 5 oldu. Eğer ölürse bir tane yaratıktan kurtulma şansına sahip oluruz. Ölmesini istemeyiz tabii de. 5'e 5. Menace Vigilance. Çok güzel bir kart. Muhteşem bir kart. Ve atak yapmaya devam ediyor rakibimiz. Bunları bloklamak için kullanmayı düşünmüyor demek ki. 3 menesi var. Bakalım ne yapacak? Ha, kart çekecek. Tamamdır. Yani gene Fate Maker diyeceğim. Drone'un üzerine koyacağım. İkisiyle atak yapacağım. Birini savunacaktır. Ama yapacak bir şey yok. Biraz büyütüp ondan sonra güçlendirmeyi deneyeceğim. 9'a kadar indirdik. Bundan sonra eğer bir şey koyarsa Banishing Light yapabiliriz. Sonra da atak yapabiliriz. Zealot. Evet, Zealot'u Banishing Light yapabiliriz mesela. Bence gayet faydalı olacaktır. Burada yok ya. Çok önemli değil. Tenderfoot diyelim. Bir de Banishing Light diyelim. Banishing Light Zealot'u alsın. Gidelim atak yapalım. 8 hasar verelim diyecektim ki rakibimiz bizim gücümüzün yani aslında tabii arazi bulamadı. Arazi bulamadığı için de çok istediği oyunları oynayamadı. Biz de kazanabildik. Biz başlıyoruz. Scoutlander'ımız var. Fate Maker'ımız var. Güzel. Plains diyeceğiz. Ondan sonra Bridge diyeceğiz. Plains'i durduracağız. Devam edeceğiz. Bakalım. Öldürürler mi acaba ya? Yine de Servand'im diyeceğim. Bakalım. Öldürme büyüsü var mı elinde? Varsa da kullanacak. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Bu Vigilance olduğu için önce atağa gidip sonra da Station yapma şansına sahibiz. Dolayısıyla aslında biraz faydalı. Wayfarer. Güzel. Onun için güzel. Siyah bulmamız da güzel oldu. Burada Stalker'la Wayfarer'den de kurtulabiliriz. Ama bence hızlanmaya çalışmak daha mantıklı olacak gibi. Bu durumda çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Önce Scoutlander diyeceğiz. Bunlardan bir tanesi gitsin. 2 tane yeşil alalım. Atak yapalım önce. 2 hasar verelim. Sonra onun da Station yapalım. Evet. Bu Scoutlander'ımız oyundan ayrılırsa o zaman Reclaimer'la geri getirme şansına sahibiz. Agrarian. Bu istemediğimiz bir yaratık. Peki. Ne yapsak acaba? Stalker diyelim. Stalker diyelim. Stalker bir Agrarian'ı alsın. Ondan sonra bence Pollinator diyelim biz bu turda. Hatta şu ikisini kullanıp Station'da yapalım. Atak yapalım. Ondan sonra Servandim'i yapıp Station'la 7'ye 7 hale getirelim. 3'e 3 kalsın. Evet. Şimdi 6 menamız var gibi aslında geri getirebileceğimiz bir kartımız yok. Şu an için Scoutlander dışında. Agrarian bir tane daha. Peki.
Ne oynayacak acaba? Bakalım. Embrace Oblivion. Onunla birlikte bir arazi kartından vazgeçip onu oynayacak. Skullliner'ı göndereceğim. Zira seni geri getirme şansına sahibim. Burada Servindam'ı evet. Burada güzel bir şansımız var. Artı 3 artı 1. Hider Blade'i koyalım. Ondan sonra Reclaimer diyelim. Reclaimer Scoutlander getirsin. Oh! İlginç. Bunu beklemiyordum açıkçası. Çünkü yani o kadar da ileride değildik. Ama tabii Servindam kartımız vardı. O da çok büyüyordu. Evet, burada gördüğünüz gibi yani bu geri gelecekti. 2 mana daha alacaktık. 3. manayı koyacaktık. Ondan sonra seni koyacaktık. Bununla gidecekti. Fireblade'i de onun üzerine koyma şansına sahip olacaktık. Bu da 6'ya 6 olacak mıydı? Oluyor muydu? Yoksa bu tur bekleyip ondan sonra mı olması gerekiyordu? Peki. Bunu öğrenemeyeceğiz. Ama 6 galibiyet güzel. Tada ile oynuyoruz. Son rakibimiz Tada. Tada. Ve biz başlamıyoruz. Biz başlasak çok güzel bir el olabilirdi sanki. Ama tutacağım. Evet. 3 tane beyaz arazi. Terrabotanist. Yeşil arazi güzel. Evet. Gruul Landfall destesi bahsetmiştik. Sea Chip. Burada sanıyorum şu an Zealot'u koysak daha iyi olacak. En azından bloklayabilecek bir kartımız olur. Zira başka türlü Stinger. Ha, şimdi ölüm dokunuşu verecek. Gene atak yapacak. Çünkü biz onu öldüremiyoruz. O bizi öldürecek. O yüzden gerek yok. 16 diyelim. Dursun. Evet. Sea-Chip'in ölmesi gerekiyor. Onun yani hiçbir şekilde şansı yok. Öyle söyleyeyim. Oblivion kartımız var. Bu turda bekleyebiliriz birazcık. Zealot'la atak yapalım. Ha, peki. Geç yaptın sanki. Forest diyeceğiz. Lightsmith diyeceğiz. Bekleyeceğiz bu turda. Ne yapabiliriz? Elimizde siyah yok maalesef. Siyah olmadığı için biraz problem bu. Ama Sea-Chip çok kötü oldu. Bunu daha önceden öldürmemiz gerekiyordu. Peki. Peki. Konalık yaptı. Bizim için sıkıntılı bir kart oldu bu. Wayfarer bir tane daha. Evet, yanlış oynadık. Ama elimizde siyah yoktu zaten. Bunu oynayabileceğimiz. Şimdi var. Hangi kartı göndermek lazım? Evet. Scoutlander'ı koyacağım. Scoutlander'ı koyduktan sonra bir tane bunu gönderelim. Onun yerine bir yeşil bir siyah alalım. Böylece problem yaşamayalım. Oblivion diyeceğiz. Seni öldüreceğiz. Gerekirse senden kurtulacağız. Lightsmith tetiklenmiş olacak. Zealot tetiklenmiş olacak. Bir sonraki turda 6'ya 6'yı
Artık bir tur daha hasar alacağız gibi gözüküyor. Gidemeyeceğiz tabii ki ata. Bir tur senden hasar alıp ondan sonra Banishing Light yapabiliriz. En mantıklısı o olacak. Diğerlerini bir nebze kontrol altında bulabiliriz diyecektim. Stinger geldi. Stinger da tabii ki ölüm dokunuşu kazandırıyor. Bakalım nasıl bir atak yapacak. Tek bir yaratıkla mı? 9 hasar. Dokuz hasar. Peki. 3'e kadar düştük. Captain. Captain çok mantıklı sanki. Night Captain diyelim önce. Ondan sonra Banishing Light diyelim. Vanishing Light, Lightsmith'i biraz tetiklesin. O da Vanguard'ı geri getiriyor. Runtar'ı bir alalım. Ondan sonra seni koyacağız. Zira burada tap yapmamız gerekecek. Ve bekleyeceğiz. Impact. Ah. Peki. Yani son kartı da öldürme kartı olması. Artık ne olursa olsun bir şekilde korunma yöntemine geçmek zorundayız. Belki bir tur bekleyebiliriz ama Edge Rover. Gene Pollinator. Evet. Bekleyelim bakalım. Peki. Hepsiyle atak yapmaya karar verdi. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ondan sonra böyle ve şöyle yapacağız. 2 hasar alacağız gibi gözüküyor. Interfoot. Tenderfoot diyeceğiz. Vanguard diyeceğiz. Servant'ım çok geç kaldı. Olsun. Bekleyeceğiz. En azından hayat kazanabileceğimiz yaratığımız var. Eğer hiçbir şey bulamazsa tabii ki öldürme büyüsü bulursa o zaman yapabilecek bir şeyimiz yok. Tabii hepsini pump yapacak yaratık buldu. Teşekkür ve tebrik ederim kendisini. Peki 6'ya 6 bu şekilde bitecek. Good game dedi kendisi ama bilmiyorum. Gerçekten good game mi? Burada böyle yaparız. 4 hayat kazanabiliriz. 5 hasar verirse 5 hasar verirse ölüyoruz. Evet. Evet. Yok. Yetmiyor maalesef. Evet, yetmiyor maalesef. Sıfırla oyunu kaybetmiş olduk. Üzücü oldu son maçı kaybetmek. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Aslında Selenia destesiydi ama birkaç tane siyah kart koyduk. Sirvindom, Brewtender, Hyperblade ve Oblivion kartları siyah oynadığımız kartlardı. Gerçekten Scoutlander'ın çok güzel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Scoutlander'la Reclaimer'ın da özel bir sinerji yarattığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bence güzel oynaması keyifli bir desteydi.
Son maçı da neredeyse kazanıyor idik. O zaman claim diyelim, en azından ortaya koyduğumuz parayı kazanmış olduk. Bunun yanında 2 tane de pack kazandık. Bir Quick Draft'in sonuna gelmiş olduk ve Platinum seviyesine en azından çıkma sahibi olduk. Başarılı bir drafttı bizim için. Umarım sizler de hem set mekanikleri hem arketipleri hem de genel bilgiler hakkında bir şeyler öğrenir. Ondan sonra aynı zamanda oynanış videosundan da çıkarımlarda bulunur ve Edge of Eternity's'de başarılı quick draft'lar yapabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka içerikte tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.